Selam dostlarım ve canlarım. Geçtiğimiz hafta topluluk kısmında ufak bir anket paylaşmıştım. Demiştim ki sizlere sizce bu karakterler savaşsa kim kazanır ve neden demiştim. Ardından sizler de oylamıştınız ve hazırsanız direktman bu oylamanın sonucunu açıklayacağım. Ama açıklamadan önce isterseniz kanalda yeniyseniz aşağıdan bildirim çubuğunu açmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki daha fazla bu tarz içerikler gelsin ve gelen içeriklerden anında haberdar olun. Aynı zamanda kanalımız neredeyse 40.000 olacak. Ufak bir desteğinizle birlikte hadi videoya geçelim dostlarım. Şimdi en az oy almıştan en çok oy almışa kadar gideceğiz dostlarım. İlk olarak %8 almış olan Squanchy dostumuz var. Oh my god! I'm squanching in here! Squanchy kim diye kısaca bahsetmem gerekirse dostlarım. Kendisini Rick and Morty evreninde parti bölümünde ilk defa görmüştük ve o bölümde kendisini bir yerlerde squanchlarken görmüştük. Yani squanchlama eminim hepiniz anlamışsınızdır aşağı yukarı. Dostumuz tam bir parti canavarı. Önüne gelen herkesle partileyebilen, her yerde eğlenebilen ve her şeyde ya da her yerde, her şekilde squanchlayabilen bir dostumuz. Aynı zamanda kendisi kullandığı bir iksir sayesinde kendini 3-4 kat büyütebilen, bayağı güçlü olabilen, agresif olabilen ve yeri geldiği zaman bayağı güçlü olabilen bir kardeşimizdir. Ama ve lakin kendisi burada %8'lik bir puan alması gayet de normal. Çünkü kendisinin ahım şahım güçleri yok. Yani diğerlerine oranla. Bir sonraki bahsedeceğim karakter ise dostlarım kuş kişisi. O da %10'luk bir puan almış. Kuş kişisinden kısaca bahsetmem gerekirse sizlere kendisi dostumuz Rick'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi ki kendisi zamanında Rick daha gençken tanışmışlar ve birliğe karşı koymuşlar. Aynı zamanda insanları kurtarmışlar ve kuş kişisinin zaten hayatı biraz da acı dolu. Yani kendi türünden neredeyse hiç kimse kalmamış. Kendi ırkı tamamen yok olma tehlikesi içerisinde kalmış ve kendisi de kendi ırkına bunu yapanları bulup intikam almak için Rick Sanchez'le birlikte işbirliği yapmaya karar vermişti ki kendisi aynı zamanda ileri düzeyde silah kullanabilen, ileri düzeyde askeri bilgiye sahip olan, uçabilen, pek çok dil konuşabilen ve pek çok mühimmatı kullanabilen bir kişi ama aynı zamanda kendisi onlarca savaşta bulunmuş, hayatta kalmış ve pek çok karaktere de üstünlük sağlayabilecek bir kişi. Sıradaki karakterimiz biraz daha atik, biraz daha çevik ve biraz daha böyle kafayı yemiş bir karakter. Kendisi kim mi? Kendisi Jaguar dostlarım. Jaguar dostumuz ise kendisi %24'lük bir puan almış ve kendisi ikinci sıraya yerleşmiş. Jaguar'dan kısaca bahsetmem gerekirse dostlarım kendisi Rick and Morty'nin 3. sezon 3. bölümünde görmüştük. Kötü adamlar tarafından esir alınmıştı ve Turşu Rick'i öldürmek için gönderilmişti ama ve lakin sonradan Rick ve Jaguar işbirliği yaparaktan bütün kötüleri öldürmüşlerdi. Şimdi burada altını çizmek istiyorum sizlere dostlarım. Jaguar'ın kendisi aşırı derecede hırslı, güçlü ve azimli bir kişi ama aynı zamanda kendisi bir baba. Yani kendisinin kızı öldükten sonra kafayı yemiş, kafayı yediği için de bütün kötü düşmanlara düşman olmuş ve herkesin içerisinden geçmek için elinden geleni yapan bir abimizdir. Ki kendisi aynı zamanda ileri düzeyde silah kullanabilen, pek çok dile hakim ve düşünebiliyor musunuz Turşu Rick gibi bütün ajanların içerisinden geçen bir varlığı bile çok rahat bir şekilde yaralayabilen, akrobatik, çılgın ve wingsuit kıyafeti olabilen, uçabilen, aynı zamanda helikopter kullanabilen ve aynı zamanda dostlarım hiçbir şekilde acıması olmayıp süzülebilen muhteşem bir karakterdir. Ki ben şunu da eklemek istiyorum. Jaguar karakterinin kendine ait bir spin-off yapımı çıksa gerçekten izlerdim. Yani bir bölümü bile çıksa izlerdim. Çünkü Jaguar'ı bize bütün seriler boyunca en fazla 2 bölüm gösterdiler. O da çok kısa bir şekilde. Daha fazla göstermelerini canı gönülden isterdim zaten. Sırada dostlarım en fazla beğeni almış kişi ve daha doğrusu bana göre soracak olursanız bence kendi spin-off dizisi çıksa ben tamamen izlerdim. Artıyeten kendisinin karakteri, kendisinin duruşu ve kendisinin karizmasının benim için çok ön planda olduğu Mr. Nimbus var. Mr. Nimbus! Who is that? My f***ing nemesis, okay? Şimdi kısaca Mr. Nimbus abimiz kimdir? Kendisi Rick'in ezeli düşmanlarından bir tanesiydi. Geçmişte Rick'in dostuydu ama ve lakin Rick'le aralarında çıkan kocaman bir tartışma eserinde Mr. Nimbus dostumuz Rick'e karşı düşman olmuştur ama kendisi gizliden gizliye hala Rick'e karşı bir sevgi,
hala Rick'e karşı bir dostluk ve halen de Rick'in kaybolduğunu, acı çektiğini ve Rick'e yardım etmesi gerektiğini düşünen koca yürekli bir dostumuzdur. Ki Mr. Nimbus aynı zamanda dostlarım Aquaman misali bütün okyanusu kontrol edebilen, aynı zamanda bununla kalmayıp polisleri bile kontrol edebilen vahşi bir kişidir. Ki kendisinin bir borazanı vardır ki o borazan üflendiği zaman kendisi çok daha fazla kuvvetlenmeye, güçlenmeye ve aynı zamanda Rick'i bile yenebilmeyi başarmıştır. Ki kendisini hatırlarsanız dostlarım Summer'ın üflediği borazondan sonra nasıl da alt ettiğini görmüştük Rick Sanchez'i. Ama halen kafamda şöyle bir düşünce var ki Rick orada bayağı ciddiyetsiz bir şekilde mi dövüştü yoksa Mr. Nimbus gerçekten daha fazla mı güçlü ve daha büyük bir potansiyeli mi var diye insan düşünmeden edemiyor ki zaten Mr. Nimbus'un çift cinsiyetli olduğunu yani hem kadınlardan hem erkeklerden hoşlanabildiğini ve aynı zamanda çok garip hareketleri olduğunu bir yere de yazmak lazım. Ama zaten şöyle bir şey var dostlarım bana göre soracak olursanız Mr. Nimbus gibi bir karakteri daha fazla bölümde görmek isteriz ama belakin onun biraz daha iç dünyasını görmek için yoksa bu tarz manyaklıklarını görmek evet belki biraz daha hoşumuza giderdi ama bir yere kadar. Evet dostlarım ve canlarım sizin bu karşılaştırma hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.